Şimdi bu şemaya bir bakın. Bir bebeğin 2 yaşına kadarki beyin fonksiyonları saniyede 0,5 ila 4 devirle deltada görülüyor. 2 ila 6 yaş arasının beyin fonksiyonları saniyede 4 ila 8 devirle tetada görülüyor. O halde beta sizin dış dünyanızdaki bilinçli farkındalığınızsa bu durumda bir çocuğun hayatının ilk 6 yılı tamamen bilinçaltı zihinde geçiyor diyebiliriz. Yani bu dönemdeki bütün bilgiler kodlanmamış şekilde geliyor. Çünkü bu çocuklarda henüz bu bilgileri işleyecek bir yeti yok. O halde çocuk ne duyuyorsa ya da yaşıyorsa bunu gerçeklik olarak alıyor. Erkekler ağlamaz. Küçük kızların da sesi fazla çıkmaz. Sen matematikte iyi değilsin. Dayak yersiniz, sonra da seni seviyorum derler. Bunu anlamak için İtalyan olmanız lazım. Yani hayatınızın ilk 6 yılı, bütün dikkatler iç dünyaya yöneliktir. Çünkü çocuğun beyin dalgası kalıpları oradadır, anlaşıldı mı? Evet. 6-12 yaş arası beyin dalgası kalıpları gelişmeye başlıyor. Ve çocuk bir takım analitik yetiler geliştirmeye başlıyor. Çünkü artık yavaş yavaş dünyanın kanunlarını öğreniyor. Yani bu çocuk parmağını elektrik prizine soktuğunda canı yanıyor ve acıyı deneyimlemeye başlıyor. Bir anda içindeki kimyanın değiştiğini fark ediyor ve neyin ne olduğunu anlamak için dikkatini duyularına çeviriyor. Dikkatini dışarıdaki dünyaya yöneltirken de beyin dalgaları değişmeye başlıyor. O halde çocuğun beyin dalgaları değişip alfaya doğru geçtikçe analitik yetileri de gelişmeye başlar ve alfaya geçen çocuk hayali bir dünyada demektir. O yüzden genellikle 7 ila 9 yaş arası çocuklar tavşan taklidi yaparlar. Akşamüstü olmuştur. Sen onun üstünden atlarsın çünkü o hala tavşandır. Bir yetişkine tavşan taklidi yap deyin, şimdi ne yapmalıyız der. Çünkü onlar betadadır. Evet, 6 ila 12 yaş arası analitik zihin oluşmaya başlar. Yani düşünerek çözümleme yetisi gelişir. Mesela anne babasının düşündüğü kadar matah olmadıklarını fark eder. Noel Baba diye bir şey yok mu acaba diye düşünmeye başladıkları dönem de budur. Benim en büyük oğlum 25 yaşında. Mühendislik master'ı yaptı. Matematik zekası müthiştir. Çocukluğundan beri böyledir. Bildim bileli iyi hesap yapar. Bir gün bahçede oturuyorum. Bu yanıma geldi ve "Konuşabilir miyiz?" dedi. 9 yaşında filan. "Tabii, ne oldu?" dedim. "Ben," dedi, "Noel Baba konusunu uzun uzun düşündüm. Bu gezegende 6 milyar 200 milyon kişi yaşadığını biliyorum. Hepsinin birden Noel Baba ile ilgilenmediğini de biliyorum. O zaman dünya nüfusunun 1/3 Hristiyansa bu da aşağı yukarı 2 milyar insan eder ve ben bir hesap yaptım. Noel Baba'nın her eve birden gitmesi mümkün değil. O kadarcık zamanda olmaz." Ben de biraz düşündüm ve ama Jace dedim. Unutma, pek çok ailede bir sürü kardeş var. Ne demek bu? Yani bir ailede birden fazla çocuk var. O da ortalama olarak bir ailede kaç çocuk vardır diye sordu. 2,2 dedim. Peki dur biraz dedi. İçeri gitti ve biraz sonra geri geldi ve hayır dedi. Böyle de olmuyor dedi. Böyle bir şey mümkün değil. Noel Baba bir gecede bütün bu evlere gidecek, her ev için 5 dakika ayırsa yine de yetmez. Onu sihirle kandıramayacağımı biliyordum. İnce ince düşünmüş. Sonra ben, Jace, sana çok önemli bir şey söylemeyi unuttum dedim. Neymiş o? Ben de dünya dönüyor dedim. Bu ne demek dedi. El fenerini getir dedim. Bir de beyzbol topunu. El feneriyle top geldi. Bak dedim. El fenerini topun üstüne tutarak, bak bu karanlık kısım gece. Evet, büyük bir kısım karanlık dedi. Ben de dünya döndüğüne göre Noel Baba dünyanın dönüş yönünde giderse epey zaman kazanır dedim. Hiç konuşmadan bana şöyle 1 dakika kadar baktı ve "Dünyanın dönme hızı nedir?" dedi.
Ben de saatte 42 bin kilometre dedim. Noel Baba yok dedi. Sakın kardeşlerine söyleme dedim. Evet, bu dönemde düşünüp bulmayı öğreniyor. Çünkü analitik yetileri gelişmeye başlıyor. Analitik yetiler nedir biliyor musunuz? Geleceğe karşı geçmişi belirlemek için dünyanın kanunlarını öğrenip analiz etmek lazım, tamam mı? İşte böyle öğreniyorsunuz, evet. 12 yaşın üstündeki çoğu insan vaktinin çoğunu düşük beta seviyesinde geçirir. Oturup kitap okuyorsanız düşük beta seviyesindesiniz. O kitapta bir test çözüyorsanız orta betaya geçersiniz. Şimdi şuna bakın. Yüksek betaya geçince ne oluyor bakın. Bu orta betanın 2 katı demektir. Beyin aşırı uyarılmış durumda, hiperaktiflik söz konusu. Dengesizlik, uyumsuzluk, tutarsızlık. Ve o sırada bu duyguyla örtüşmeyen hiçbir bilgi sinir sistemine giremiyor. Başka deyişle, şimdi durup yeni bilgiler edinmenin hiç sırası değil. Şimdi kaçmak gerekiyor. Fikri anladınız mı? O halde yüksek beta durumunda yaşayan insanlar uyuşturucu alır ve alkol alır. Peki niçin? Bedenlerini uyuşturmak ve kendilerini düşük betaya getirmek için. Bu durumda aslında bütün amaçları alfa ve teta'nın düşük seviyelerine girmek oluyor. Bu da bilinçaltının işlem sistemine girdiğiniz zamandır. Yeniden programlamaya başladığınız zamandır. O halde duygusal bir andaysanız, ben bu araştırmayı görmüştüm, öfkeli ve sabırsızsanız beyin dalga modeliniz hangisidir? Yüksek beta. Şimdi oturuyorsunuz, hüsrana uğramışsınız, duygusalsınız ve hayatınızı analiz edip neden hüsran, öfke ve sabırsızlık hissettiğinizi sorguluyorsunuz. Neden beyninizi yüksek betaya çıkardığınızı soruyorsunuz. Ve o sırada bu duygularla örtüşmeyen hiçbir şey dinlemiyor ve inanmıyorsunuz. Başka deyişle kendinize bu duygularla örtüşen düşünceleri telkin ediyorsunuz. Yani bu duygularla örtüşmeyen düşüncelere kendinizi açmıyorsunuz.